Tanrıların soy ağacı, mitolojinin DNA'sı, sessizlik, ışığın ve zamanın olmadığı bir boşluk vardı. Ve bu boşluğun adı Kaos'tu. Her şey onunla başladı. Ama her şey onunla da bitmedi. Çünkü ardından biri geldi. Gaia, toprak, annelik, doğurganlık ve onunla birlikte ilk çatışmada doğdu. Uranos, gökyüzü tanrısı, Gaia'nın eşi, aynı zamanda evlatlarının mezarı. Uranos çocuklarını sevmezdi. Gaia da Uranos'u sevmedi. Ve o anda mitolojinin ilk dramı yazıldı. Kronos ortaya çıktı. Babamı deviririm. Gerekirse onu da doğradığım gibi ormanda gömerim dedi. Uranos'u devirdi. Ama kader acayip bir şey. Ne zaman bir baba devrilse yeni oğul sıradadır. Bu kez sahneye çıkan Zeus, Kronos'un oğlu, babasını kusturan evlat, göklerin yöneticisi ve böylece tanrıların soy ağacı büyümeye başladı. Kim kimdir, kim kimi devirmiştir, kim kiminle beraber olmuştur ve olmamalıymış. Hoş geldin. Bu kanal bir mitoloji anlatıcılığı kanalı değil sadece. Bu kanal tanrılarla insanların ortak travmalarının izini süren bir evren. Her hafta bir tanrının veya Titan soyunun kapısını çalacağız. Ama önce bize soy ağacını göster. Bu video o koca mitolojik ağacın ilk dalı. İlksel varlıklar, karanlıktan doğanlar. Kaos bir boşluktu. Ama boşluk olduğu kadar potansiyeldi de. O boşluktan çıkan ilk varlık Gaia, toprak ana. Hayır, çiçekli böcekli değil. Bildiğin tek başına doğuran, kocasını doğuran, sonra da ondan nefret eden bir varlık. Ardından gelen Tartaros, evrenin zindanı, derinliklerin derinliği. Eğer cehennem bir konum olsaydı burası olurdu. Sonra bir şey oldu. Karanlığın içinde bir ışık doğdu. Eros. Ama bu Eros bildiğin o şımarık ok atan Eros falan değil. Bu, varoluşun cinsel dürtüsü. Her şeyi birbirine çektiren, evreni harekete geçiren güç. Ve ardından gelen karanlık çift. Nyx ve Erebus. Gece ve karanlık. İkisi birleşti, yeni varlıklar doğurdu. Hipnoz, Thanatos, Moros, Nemesis. Evet, bu gece ailesi oldukça yoğun geçiyor. Aether ve Hemera da oradaydı. Biri saf ışık, diğeri gündüz. İşte böyle. Evren henüz bir yer değilken duygular vardı. Ölüm vardı, uyku vardı, aşk vardı. Çünkü mitoloji bir zamanlar olmuş bir şey değil, hep var olan bir şeydir. Titanlar, devrim çağı başlıyor. Gaia ile Uranos birleşti. Hem mecazen hem de bildiğin birleştiler. Ve ilk soy oluştu. Titanlar. 12 taneydiler. 6'sı erkek, 6'sı kadın. Sadece sayı olarak eşitlerdi. Güç, zeka ve hırs bakımından pek de değil. İlk skandal, Uranos'un çocuk nefreti. Uranos çocuklarından korkuyordu. Çünkü onlar güçlüydü. Gaia ise bu duruma sinirliydi. Ve dedi ki, biriniz şu adamı doğrasın da kurtulalım. Kronos elini kaldırdı. Ve eline annesinin verdiği bir orak geçti. Kalk ulan baba dedi. Ve tarihin ilk taht devrimi yaşandı. Kronos'un dönemi, paranoya çağı. Kronos kral oldu ama kehanetler yine konuşuyordu. Sen de bir gün kendi evladın tarafından devrileceksin. Ve Kronos çareyi ne yapmakta buldu biliyor musun? Çocuklarını yemekte buldu. Evet, Rhea doğuruyor, Kronos yutuyordu. Yunan mutfağında evlat dolması diye bir tarif var mı bilmiyoruz. Ama olsaydı onu kesin Kronos yazardı. Bir anne direnişi, Rhea'nın oyunu. Rhea 6. çocuğu doğurduğunda artık yeter dedi. Bu çocuk Zeus, onu da yedirtmem. Bir taş sardı, Kronos'a verdi. Kronos dişlemeye bile gerek görmeden yuttu. Ve Zeus saklandı, büyüdü, güçlendi. Yıldırımı eline aldığında artık hiç kimse güvende değildi. Titanlar kimlerdi? Kronos sadece onlardan biriydi. Onun kardeşleri de vardı. Okeanus,
tatlı su tanrısı, okyanusların babası. Hyperion, güneşin atası. Iapetus, insan soyunun mimarı. Coeus ve Crius, az bilinir ama çok işlevlidir. Kadın titanlar da vardı. Theia, ışığın anası. Rhea, tanrıların anası. Themis, adaletin sesi. Mnemosine, hafıza, hatırlamanın tanrıçası. Phoebe ve Thetis, gizem ve besleyici suyun ruhları. Titanlar güçlüydü ama bir sorun vardı. Bir kısmı düzen, bir kısmı anarşiydi. Bu yüzden yıkılmaları kaçınılmazdı. Ve sahne hazırlanıyor. Titanomachia, tanrılarla titanlar arasında 10 yıl sürecek bir savaş. Bir sonraki bölümde Zeus'un yükselişi, tanrıların birleşmesi, savaşın ateşi ve titanların çöküşü. Titanomachia, tanrıların isyanı. Kronos evlatlarını yedi ama birini yutamadı. Zeus gizlice büyüdü, güçlendi ve annesi Rhea'nın yardımıyla Kronos'a bir iksir içirdi. Kronos yuttuğu bütün çocukları geri çıkardı. Evet, mitolojide mide asidi dosttur. Poseidon, Hades, Hestia, Demeter ve Hera hepsi sağ salim dışarı çıktılar. Biraz mide sıvısı içinde tabii. Ama olsun, Zeus artık yalnız değildi. Kardeşleriyle birlikte intikam zamanının geldiğini biliyordu. Savaş başlıyor. Titanlar tanrılara karşı. 10 yıl sürdü savaş. Titanlar Otris Dağı'nda, tanrılar Olimpos'ta karargah kurdu. Gökler çatladı, dağlar parçalandı. Tanrılar savaşta yalnız değildi. Gaia da torunlarını destekliyordu ve onlara bir plan önerdi. Eğer Hekatonkirleri ve Cyclops'ları serbest bırakırsanız bu savaşı kazanırsınız. Devler uyanıyor. Cyclops'lar tek gözlü Deus'talar. Onlar Zeus'a yıldırımı, Poseidon'a 3 dişli mızrağı, Hades'e görünmezlik miğferini verdi. Hekatonkirler her biri 100 kollu, 50 başlı canavarlardı. Onlar gökyüzüne taşlar fırlattı. Yıldızları yerinden oynattılar. Titanlar direndi ama düşmeye mahkumdular. Zeus Kronos'u devirdi. Hades miğferiyle görünmeden korku saldı. Poseidon denizleri karıştırdı. Savaşın sonu. Tartaros'un kapıları. Kazananlar kaybedenleri bağladı. Titanlar Tartaros'a hapsedildi. Hekatonkirler onları zincirledi. Cyclops'lar kapının bekçileri oldu. Ama dikkat! Tüm titanlar hapsedilmedi. Örneğin Themis adalet tanrıçasıydı. Zeus'un yanında kaldı. Prometheus insanlığa ateş verdiği için bambaşka bir trajediye yelken açtı. Savaş bitti ama huzur hala uzaktaydı. Zeus şimdi yeni bir düzenin başıydı. Ama eski yaralar yeni düşmanlar doğurur. Çünkü mitolojide bir savaşı bitiren şey bir lanetin başlangıcıdır. Bir sonraki bölümde Olimpos'un kuruluşu ve yeni tanrı düzeni. Tanrılar şimdi Olimpos'a çıkacak, tahtlar paylaşılacak ve tanrıların gerçek kişilikleri ortaya dökülecek. Olimpos'un doğuşu, tanrıların taht paylaşımı. Savaş bitti. Titanlar zincirli, Tartaros'talar ve tanrılar zaferle gelen sorumluluğun tadına varmak üzere. Üçlü dağılım, evrenin haritası. Zeus kardeşlerini çağırdı. Hades, Poseidon ve kendisi arasında evreni paylaştılar. Hades yer altına aldı. Ölümün efendisi oldu. Ama dikkat, Hades kötü değildi. O sadece görevine sadıktı. Poseidon denizleri seçti. Dalgalar onun duygularına göre hareket etti. Sakinse kıyı, sinirliyse tsunami. Zeus'sa gökleri aldı. Şimşek, fırtına, adalet. Hepsi onun elindeydi. Ama toprak, Gaia'nın mirası hiçbirine verilmedi. Toprak özgürdü ve bu da gelecekteki çatışmaların ilk kıvılcımıydı. Olimpos'un kuralları. Zeus kral oldu ama tek başına değildi. Her tanrı bir alanın efendisiydi. Hera evlilik ve aile tanrıçası. Zeus'un karısı ama aynı zamanda kız kardeşi. Mitolojide karmaşık ilişkiler bir gelenektir. Demeter, tarımın ve doğurganlığın tanrıçası. Onun mevsimlerle olan ilişkisi yakında bir başka hikayeye yol açacak. Hestia, ocak ve evin koruyucusu. Sessizdi
ama temel bir denge unsuruydu. Bu kadro zamanla başka tanrılar da oluşturdu. Athena, Apollon, Artemis, Ares, Afrodit, Hermes ve Dionysos. Ama hepsi birden gelmedi. Her biri bir hikayeyle doğdu ve her doğum bir mitolojik dram demekti. Olimpos sadece bir dağ değil. Olimpos tanrıların evi değildi sadece. Aynı zamanda bir kavramdı. Gücün simgesi, kibirle zekanın, aşkla şiddetin bir arada yaşadığı yerdi. Her tanrı orada sadece kendi gücünü değil, insanlığın da bir parçasını temsil etti. Tanrılar şimdi yerinde ama bu barış uzun sürmeyecek. Çünkü tanrılar da hata yapar. Aşık olurlar, aldatırlar, kıskanırlar, savaş çıkartırlar. Mitoloji bu yüzden güzeldir. Çünkü tanrılar insan gibidir. Sadece daha güçlü ve daha tehlikeli. Olimpos'un büyük dörtlüsü. Güç, ihanet, aşk ve ölüm. Zeus, göklerin efendisi. Şimşek onun oyuncağı değil, haklı öfkesinin aracıydı. Zeus gökyüzünün tanrısıydı ama sadece yağmur yağdırmakla kalmazdı. Kanun koyardı, düzeni sağlardı. Ama kendi koyduğu kurallara uyar mıydı? Hayır. Zeus aşklarıyla ünlüydü. Tanrıçası, perisi, insanı ayırt etmezdi. Eros'un okuna bile gerek duymadan gönülleri çelerdi. Ve her aşkı bir tanrının doğumuna dönüşürdü. Athena, Apollon, Artemis, Hermes. Liste uzun. Kısacası Zeus bir kraldı. Ama kral olmak, kusursuz olmak demek değildi. Hera, evliliğin tanrıçası, intikamın kraliçesi. Hera sadece Zeus'un karısı değil, aynı zamanda kız kardeşiydi. Evet, Yunan mitolojisinde aile içi ilişkiler oldukça yoğun. Hera'nın alanı evlilik, sadakat, doğurganlık ama ironik biçimde en sadakatsiz evliliğin içindeydi. Kıskançtı, gururluydu. Zeus'un her kaçamağı Hera'nın gazabına yeni bir hedef demekti. Kadınlara, çocuklara, hatta masumlara bile acımazdı. Çünkü onun gözünde suçlu olan Zeus değil, onunla ilişki kuranlardı. Mitoloji bize bazen şunu öğretir. İhaneti affetmeyen sadece insan değildir. Tanrılar da kıskanır. Poseidon, denizlerin kralı, depremlerin efendisi. Tridenti ile denizleri parçalayabilen Poseidon, suyun olduğu kadar duyguların da tanrısıydı. Bazen uysal bir dalgaydı, bazen kıyıları yutan bir öfke. Atları yaratan bir oydu ama aynı zamanda Truva'nın lanetini getiren. Yani Poseidon'un gönlü okyanus gibiydi. Derin, gizemli ve tehlikeli. Denizciler onun için dua ederdi. Çünkü bir fırtına hayatla ölüm arasındaki farktı. Hades, yeraltı dünyasının sessiz efendisi. Hades karanlıktaydı ama karanlığın kendisi değildi. Adaletliydi, kurallara bağlıydı. Ama insanlar onu hep korkuyla andı. Çünkü onun alanı ölümdü. Hades'in krallığı lüks bir mezardı. Altınlar, mücevherler ama ruhsuz. Persephone'yi kaçırması mitolojinin en tartışmalı aşk hikayelerinden biridir. Birkaç ay cennet, birkaç ay cehennem ve bu döngüden mevsimler doğdu. Hades kötü değildi ama sevilmeyendi. Belki de mitolojideki en insan tanrıydı. Zeus, adalet ve kural koyar ama kendisi istisnadır. Hera, sadakat ister, ihaneti cezalandırır. Poseidon, duyguların dalgasıdır. Şefkatli de olabilir, yıkıcı da. Hades, ölümün efendisidir ama vicdansız değildir.